Gezi kanalından herkese selamlar. Soğuk bir kış gününde karşınızdayız. Bu soğuk ve rüzgarlı günde kamp yapma kararı aldık. Çadırımızı yenilemiştik. Şimdi çadırımızdaki yeniliklerimizi sizlerle paylaşacağız. Bizde Arpenas Family 4.1 Fresh Black çadır var. Aslında Decathlon bu çadırı çok güzel yapmış ama bazı kısımları hoşumuza gitmiyordu ve biz de bir araştırma yaptık. Instagram üzerinden Tuncay abiye ulaştık. Tuncay abi çadırımızı çok güzel şekilde yeniledi. Hadi bakalım şimdi o yeniliklere hep birlikte bir göz atalım. İlk olarak giriş kapımızda bulunan tül sineklikten bahsedeceğim. Öncesinde bu tül sineklik yoktu ve biz bu tül sineklik olmadan mesela gündüzleri çadırımızın ön kısmında bulunan tarafta vakit geçirmek istiyorduk. İşte sabahları çok serin olduğu zaman kahvaltımızı orada yapmak istiyorduk ya da gün içinde orada oturup çalışmak istiyorduk. Ya da geceleri çadırın içinde oturmak istiyorduk ama tül sineklik olmadığı için kapıyı tamamen kapattığımız zaman aşırı şekilde bunaltıcı oluyordu içerisi. Şimdi bu tüneklik sayesinde, bu tül sineklik sayesinde artık çadırımızın içinde gece gündüz ferah ferah oturabileceğiz. Şimdi hemen size gösteriyorum. Burada 2 adet fermuar sistemi yapmış. Penceremizi açıyorum. Gördüğünüz gibi yine orijinal kumaşta ve bu tül sinekliği toplamak için şu şekilde bıraktığımızda sarkıp kirlenmemesi, kötü görüntü oluşmaması için buraya bir cırt sistemi döşemiş. Böyle bir cırt sistemi var. Şimdi ben bunu böyle toplayacağım. Gördüğünüz gibi çok pratik şekilde buraya sinekliğimizin penceresini kaplayabildim. Burada şöyle güzel bir detay daha var. Burayı kestirdiğimizde yağmurlu havalarda bu fermuar kısmından su girer diye endişeleniyordum. Ama Tuncay abi bunun üzerine şu gördüğünüz gibi su geçirmez bir kumaş kaplayarak içeriye girecek olan suları tamamen engelledi. Su geçirmez fermuar ve bu kumaşın üzerinden bir su dökeceğim bakalım. Gerçekten su geçiriyor mu? Geçirmiyor mu? Çünkü yağmurlu bir günde kamp yaparsak ne olur? Başımıza neler gelecek? Bakın. Su akıp gidiyor. İçeri de şöyle bakıyorum. Hiçbir ıslaklık vermemiş. Çadırınızda böyle bir tül yaptırırsanız yağmurlu havalar hiçbir şekilde sizi korkutmasın. Artık içeriye giriş yapıyorum. Eskiden kapının altı açıktı. Şimdi alt kısmı bir branda yapıldı. Fermuarlı bir branda sistemi yapıldı. O yüzden kapımızın alt tarafı da artık kapalı. Gördüğünüz gibi çift taraflı bir fermuar sistemi var. Artık içeriye giriyoruz. Çadırımıza yenilik yaptırmaktaki en önemli sebebimiz ön ve arka kısımların, kenar kısımlarının açık olmasıydı. Eski sistemde şu görmüş olduğunuz fermuarlı kısım açıktı. Bu ön kısım açık olduğu için içeriye toz, yaprak, sinek, böcek, her türlü canlı giriyordu. Hatta biz bazı videolarda yılan girdiğini gördük. Yine kamplarda aynı çadırı kullanan insanların da içeriye kedi, köpek gibi canlıların girdiğini söylemişlerdi. Bu durum bizi çok endişelendiriyordu. Bu çadırı alırken en başta bizi korkutan şey oydu. O yüzden bir an önce çadırımızı modifiye ettirmek istiyorduk. Konuda işini temiz yapan birini arıyorduk ve sonunda Tuncay abiye ulaştık. Tuncay abi bizim
bizim çadırımızı çok güzel şekilde bu alt kısmını kapattı. Fresh Black olan kısmı şu an takmadık. Tamamen 360 derece şekilde çadırımızın altını kapattı. Altına kullanmış olduğu brandanın kalitesini çok beğendik. Yine yağmurlu havalarda fermuar yapısından dolayı acaba içeri su girer mi diye sorular kafamızda oluştu. Ama Tuncay abi bu brandayı havuz şeklinde tasarladığı için içeri yağmur suları asla giremez. Eskiden kapının altı da açıktı. Kapı da artık kapalı. Dışarıdan da gösterdiğim gibi çift fermuar sistemi yapmış. Kapının altı da artık bu şekilde açılabiliyor. Decathlon sağ olsun düşünmüş. Eski sistemde buraya bir tül yapmış. Ama bir eksikliği vardı. O da şu görmüş olduğunuz bu klips buraya böyle geçirilmiş haldeydi. Ve biz mesela bu içeride bunalıyorduk yaz sıcağında. Bu tülü tamamen açmak istediğimizde, perdeyi tamamen açmak istediğimizde açamıyorduk. Tuncay abi sağ olsun bize yeni bir sistem yaptı. Bu fermuar sayesinde artık tülümüzü açabiliyoruz. Bakın. Çadırımız artık buradan da hava alıyor. Bu yeni sistem sayesinde içerideki ısıyı hem kaybetmeyeceğiz hem de çok sıcak olduğu zamanlarda bu tülün olduğu kısımdaki kumaşı indirip pencere gibi çok rahat şekilde açmış olacağız. Bu arada size şöyle bir şey söyleyeceğim. Eskiden yazın bile geceleri çadırımız aşırı şekilde soğuk oluyordu. Biz geceleri bayağı üşüyorduk. Şu an ben çadırın içinde altları, üstleri, her yeri kapalı olduğu için terledim. Dışarısı da aşırı şekilde soğuk, acayip bir rüzgar var. Geldik kış aylarının vazgeçilmezi sobaya. Şimdi kampta soba kurmak isteyenler için Tuncay abinin çok güzel bir tasarımı var. Burayı isterseniz kapalı şekilde tutabilirsiniz ama biz şimdi açacağız. Bu perdeyi toplamak için de yine aynı dışarıdaki tül sineklik gibi bir cırtlı sistem yapmış. Sarıyorum. Bu soba olayı beni çok tedirgin ediyordu. Eşim çadırda soba kurmak istiyordu ama ben biraz bu duruma sıcak bakmıyordum. Çünkü çadırımız yanar diye çok korkuyordum. Ama Tuncay abiyle iletişime geçtiğimizde o dedi ki ben zaten yanmaz kumaş kullanıyorum. 800 dereceye kadar kullandığı kumaş yanmıyormuş. Herhalde sobada da 800 dereceye ulaşacak bir ısı yapmayız yani. Burada görmüş olduğunuz açıklıktan soba bacası çıkacak. Biz şu anda soba açıklığımızı ayarlamadık. Çünkü bugün soba kullanmayacağız. İstediğiniz çapa göre buraya açıklık verebilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz kısım 33'e 33 santim. Her türlü soba borusuna uygun şekilde yapılmış. İster ev tipi, ister kamp tipi soba boruları için bunu kullanabilirsiniz. Zaten burada da Tuncay abi sağ olsun biz düzgün kesemeyiz diye ki kesemezdim de yani. Buraya böyle bir çizim yapmış. Bu çizim sayesinde kullanacağınız soba borusuna göre açıklığınızı oluşturabilirsiniz. Biraz önce içeriden gösterdiğim gibi bu kısım fermuarlı. Burayı bu şekilde katlıyoruz ve bu katladığımız kısım da yine yanmaz kumaştan yapılmış. Cırtı böyle kapatıyoruz. Eğer bu kumaş diyelim ki yağmur yağdı, bir şey oldu. Şuradan cırtı koptu, hop düştü ve bacamızın üzerine geldi. Hiç korkmamıza gerek yok. Çünkü bu kumaşta yanmaz kumaş ve içeride de söylediğim gibi 800 dereceye kadar dayanıklı bir kumaş. Burada görmüş olduğunuz dikiş izlerinden bacanızın büyüklüğüne göre bu açıklığı yapabilirsiniz. Yine içerideki brandayı da ona göre keseceğiz ve borumuzu buraya çok rahat geçirmiş olacağız. Bu görmüş olduğunuz açıklığın boyutu 33'e 33 santim. Soba kurmak için gayet ideal bir büyüklük. Soba bacasının çıkış noktasını da görmüş olduk. Hadi bakalım devam ediyoruz.
Şimdi sobayı kurduk diyelim. Buradaki ısıyı korumamız gerekiyor değil mi? Eskiden Decathlon'un tasarımında bu üst kısım açıktı. Hiçbir şekilde kapanmıyordu. Sağ olsunlar havalandırma deliği yapmışlar. Ama bu havalandırma deliğini kapatmamışlardı. O çok sinir bozucu bir şeydi yani. Tuncay abi buraya bir branda yaptı. Ve bu brandayı da yine fermuarlı bir sistemle yaptı. Ve tabii ki burası böyle görünmez. Böyle bir cırt sistemi var. Yani yaz günlerinde yine burayı bu şekilde toplayıp içeriye rüzgar efildetebilirsiniz. Açıyorum. Ve kapatıyorum. Bu sadece bence kış günü için değil, yaz günü de ihtiyaç. Çünkü biz böyle yaylaya falan gittiğimizde, çadır kurduğumuzda çadırın içi çok fazla gece hava aldığı için acayip şekilde üşüdüğümüz geceler oluyordu. Buradaki bütün o çadırın ısı sistemini gerek alttaki 360 derece fermuarlı branda sistemiyle, buradaki pencerenin tamamıyla fermuarla kapanma sistemiyle çadırımızdaki bütün ısılar korunmuş oluyor. Şimdi geldik yattığımız bölüme. Bu kısım Fresh Black kısım. Ben oraya yatak odası diyorum. Buraya da salon diyorum ön tarafa. Yattığımız kısmı şu an takmadık. Çünkü geniş geniş göstermek istedik. Biraz sonra burayı da takıp geceyi burada geçireceğiz. Ama ilk olarak Tuncay abinin arkaya yapmış olduğu tül sineklik kısmını göstereceğim. Eskiden bu arkada bir tül sineklik yoktu. Burası kapalıydı. Sadece bu yattığımız bölümde o Fresh Black olan kısımda küçük şu kadar bir açıklık vardı. O da böyle yazları serin olmasını sağlamıyordu. Ama artık bu büyük havalandırma sistemi sayesinde burası hava alacak. Şimdi dışarıdan da buranın açılışını size göstereceğim. Selam. Şimdi arka kısmı açtım. Tuncay abi yine burası böyle yerlerde sürünmesin diye buraya da aynı dışarı kapıdaki gibi cırtlı bir sistem yapmış. Değerli toplu dursun diye. Yine buralardan da yağmur girmesin diye aynı dışarıdaki sistemde olduğu gibi su geçirmez fermuar ve kumaş kullanmış. Bu tül sayesinde artık efil efil hava alacak çadırımız. Hadi şimdi yatak odasını kurmaya. Yatak odasını getirdik. Şimdi burayı kuracağız. Şu görmüş olduğunuz düğmeleri bu kısımlara geçireceğiz. Sonrasında da bu görmüş olduğunuz çengellerden de şuralara geçirip yatak odası kısmını kurmuş olacağız. Eskiden sadece şu kısımlar vardı. Ön tarafın alt tarafında sadece bu vardı ve şu kenarlara yine tutturulmuş şekildeydi. Bu fermuarın olmadığını düşünün ve bu fermuar olmadığında burası böyle bayağı açık kalıyordu. Acayip şekilde rahatsız eden bir sistem vardı. Buranın kurum aşamasını bitirdikten sonra tekrar görüşeceğiz. Artık çadırımızın benim deyimimle yatak odası kısmını yaptık. Tuncay abi burada uzunca bir hava akışı olması amacıyla sağ olsun bize bu kısımda da bir tül yaptı. İlk olarak şunu göstermek istiyorum. Kapı yine eskisi gibi aynı sistemle açılıyor. Gördüğünüz gibi tıpkı eski sistemdeki gibi. Ama buradaki farklılık şu. İçeriye giriyorum. Ve sürpriz! Artık kapımız kapalıyken tül sinekliğimiz olmuş oldu. Biz bazı gündüzler kamp yerinde uyuyoruz ve burası aşırı şekilde bunaltıcı oluyor. Küçük vantilatörümüz var, onu çalıştırıyoruz ama yeterli gelmiyor. İçerisi çok bunaltıcı bir hava oluyor. Şimdi diğer noktadaki yine çadırın iç kısmında bulunan tülü göstereceğim. Eskiden sadece şurada görmüş olduğunuz tül vardı ve bu hava için yeterli gelmiyordu. Tabii bir de şu yukarıdaki tül sistemi vardı. Ama artık buraya da bizim için kocaman bir açıklık yaptı. Artık
Çadırımızın 3 noktasından da hava alması için bir koridorumuz oluşmuş oldu. Gördüğünüz gibi buradan da bu kapıyı açtığımızda tülsineklik sayesinde içerisi gayet güzel hava alıyor. Burayı da çok beğendik. Çadırın içi daima ferah kalması için çok kullanışlı olmuş. Tül kısmını bir de bu arka kısımdan göstermek istedik. Tülünüz açıkken içeride eğer uyursanız hiçbir şekilde dışarıdan içerisi görünmüyor. Gönül rahatlığıyla içeride uyuyabilirsiniz. Arkadan ses geldiği zaman biz burayı açıp dışarıyı kontrol edemiyorduk. O yüzden bazı geceler doğada kamp yaptığımızda tedirgin uyuyorduk. Ama şimdi yattığımızda arkadan bir ses geldiğinde kolaylıkla bu iç tarafı da açıp arkadaki ne var ne yok kontrol edebileceğiz. Bu da doğada kamp yapanlar için bence büyük bir kolaylık olmuş oluyor. Yani burada da bir pencereniz var artık. Çadırın bu alt kısmını perde gibi bu cırtlarla toplayabiliyorsunuz. Burada da su geçirmez fermuar ve kumaş kullanılmış. Yağmurlu ve fırtınalı günlerde de bu sayede çadırınız hiçbir şekilde su almayacaktır. Çift fermuar sistemi var. Fermuar kalitesi, kumaş kalitesi gerçekten Decathlon'un malzemeleriyle aynı kalitede. Gördüğünüz gibi çadırın arka kısmının da orijinal halinden hiçbir şey bozulmamış. Göstermek istediğim bir kısım daha var. Hadi o tarafa doğru gidelim. Çadırın eski halinde bu kısımlar açıktı. Şu an fermuar olduğunuz noktalar açıktı. Ve biz dışarıdan elektriği üçlü prizle bu alttan üçlü prizi içeriye katıp o şekilde kullanıyorduk. Tuncay abiye sorduk, yani biz şimdi kamp yerlerine gittiğimizde çadırımıza üçlü priz alıyoruz, bilgisayarlarımızı, telefonlarımızı şarj ediyoruz, içeriği aydınlatmak için ışık sistemi kuruyoruz. Şimdi ne yapabiliriz dedik. O da bizim için sağ olsun, içeriden de göstereceğim şimdi, şu kısma şu şekilde bir içeriye priz sokmamız için bir fermuar yaptı. Bu fermuar sayesinde artık çadırımıza dışarıdan elektrik enerjimizi alabileceğiz. Hadi bakalım bir de içeriden gözleyelim. Dışarıda göstermiş olduğum fermuarlı elektrik sistemini alma noktası burada. Şimdi burayı şöyle bir sistem yapmış. Acayip beğendim. Fermuarı açıyoruz. Diyelim ki kabloyu buradan soktunuz. Direkt buraya açıklık vermiş olsa yağmurdan veya işte yine soğuktan etkilenebilir. Ama şuraya da dışına da bir kumaş dikmiş. Dışarıdan da göstermiştim bu kumaşı. Bu kumaş sayesinde hem dışarıdan soğuk havayı içeri almamış olacak, hem de yağmurlu havalarda bu fermuardan da herhangi bir yağmur damlası, ıslaklık girmemiş olacak. Kabloyu şuradan soktuğumuz zaman, üçlü prizi buradan soktuğumuz zaman şuraya kadar indirdiğimizde bizim için yeterli olacaktır. Bu sisteme de bayıldım. Yani yaptığı bütün yenilikler zaten harika ve tam olarak bizim istediğimiz şekilde düzenlenmiş her şey. Bir de biz çadırımızın içine led ışık döşüyoruz. Bu led ışık için veya kablo sistemini taşımak için, diyelim ki buradan biz üçlü prizi aldığımızda diğer tarafa doğru üçlü prizi uzatacağımızı yerden götürüyorduk. Ama artık şuraya yaptığı cırtlar sayesinde yukarıya gayet estetik şekilde karşı tarafa da ışık sistemimizi döşemiş olacağız. Bu da bizim için çok güzel oldu. Aynı zamanda buraya led ışık döşüyorduk. Şu aralardan geçiriyorduk. Led ışığımızı da buraya döşeyeceğiz. Ve çadırımız çok düzenli ve harika görünecek. Bütün tüllerle dışarısı içerisi nasıl görünüyor bir de onu göstereceğim. Bütün tülleri açtığımız zaman görüntü aynen bu şekilde oluyor. Ve içerisi şu an efil efil çok güzel havadar oldu. Acayip şekilde içerisi aydınlık. Sıcak havalarda bizi acayip rahatlatacak bir sistem olmuş oldu. Gerçekten buna bayıldım. Gündüzleri karanlık, boğucu oluyordu ama bu şekilde ferah, çok güzel oldu. Videomuzu sonlandırmadan son olarak bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Beni endişelendiren bir şey daha vardı. Şimdi ben şundan çok korkuyordum. Sonuçta hani Decathlon ürünlerini çok beğenerek alıyoruz. Ama Decathlon ürünlerinde kumaş ve ip renkleri hep birbiriyle uyumlu şekilde dikilmiş oluyor bütün malzemelerinde çadırımızın. Sanki yamalık gibi orijinalinden uzak bir
görüntüye sahip olmasını istemiyordum. Tuncay abi sağ olsun bu konuda da o da gerçekten usta bir terzi ve kumaş rengiyle uyumlu iplerle çalıştığı için sanki çadırımızın orijinali buymuş gibi görünüyor. Hiçbir farklılık görünmüyor. Sanki böyle yama yaptırmışız gibi değil. Her şey orijinal haliyle görünüyor. Bu konuda da çok memnun kaldık. Artık Teletabilerin veda vakti geldi. Biz çadırımıza yatağımızı falan kuracağız. Burada sonlandırıyorum. Tuncay abiye buradan gerçekten yaptığı bütün işçilikler için teşekkür ediyorum. Orijinalinden farksız bir modifiye yapıp bize çadırımızı gayet güzel şekilde gönderdi. Tuncay abi sağ olsun bizim gönderdiğimizden daha güzel paketlemiş. Bütün malzemeleri jelatinlerle kaplamış. Çadırın çantasının dışına kocaman bir çuval yapmış. O çuvala büzgülü bir ağız yapmış. Yani ben kendi gönderdiğim şekilden biraz utandım. Ne yalan söyleyeyim. Gerçekten. Ayrıca şu tedirginliği de asla yaşamayın. Acaba orada çadırım karışır mı? Bir şey olur mu falan filan. Her noktasında ismim yazıyordu. Gerçekten hiçbir şekilde ben endişe etmemiştim. Bu kadar güzel bir işçilik, bu kadar güzel bir terzilik daha önce görmemiştim. Bence siz de eğer modifiye yaptırmak istiyorsanız ve modifiye yaptırmak için usta birini arıyorsanız Tuncay abiye ulaşmalısınız. Instagram ve YouTube üzerinde Çadır Modifiye ismiyle Tuncay abiyi aratıp bulabilirsiniz. Aynı zamanda aşağıda linki de bırakıyorum. Biz yapılan işlemden çok memnun kaldık ve bunu sizinle de paylaşmak istedik. Kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Biz şimdi kampımıza başlıyoruz.